şu cetvellerin kenarındaki şu yükselti aslında rapido kalemler için yapılır. Yani çekilecek olan kalemler, mürekkepli kalemler için yapılır. Sebebi nedir? Şimdi biz Tirlingi ya da rapido kalemi koyduğumuzda arada bir yükselti vardır. Açalım daha net gözüksün. Şöyle bir yükselti vardır. Biz bu yükseltiden ötürü rahat rahat istediğimiz kadar dibe yanaşabiliriz. Bakın bu rapidoyu ben cetvele ne kadar yanaştırırsam ya da ne kadar uzaklaştırırsam ki çizgi farklılıklarını da algılamış olursunuz. Tamam mı? Ama bu yükselti yoksa cetvelde şöyle sıkıntılar yaşanır arkadaşlar. Bakın. Koydum. Çekiyorum ya. Çekerken şimdi sert yerde yaptığım için olmuyor. Hemen onu göstermem lazım. O mühim yani. Çünkü en çok yaşanılan sıkıntı budur. Böyle cetvellerde. Koyduğunuzda bakın şöyle cetvelin araya alır. Gördünüz mü? Böyle cetvelin araya alır. Cetvelin araya almasının sebebi ne? Rapidonun ağzı gibi olur. Hani iki tane ağız varmış gibi olur. Alt ağız, üst ağız gibi düşünün. O yüzden bu tarz cetveller normal şartlarda kullanılmaz. Yani kenarı şöyle getli cetveller kullanılır bu işlerde. Getli olduğu zaman siz bunu ne kadar yanaştırırsanız yanaştırın öyle bir akma içeriye dalma olmaz. Tamam mı arkadaşlar? Hani bu birincisiydi. Bir ikincisi de en sık yaşanılan sıkıntı nedir? Özellikle çok ince mürekkepler. Şimdi elimizde kullandığımız oksit mürekkep yani topraktan yapılma bir mürekkep olduğu için bunda o sıkıntıyı çok fazla yaşamayız. Ama çok daha ince mürekkeplerde o sıkıntı yaşanır. Rapido mürekkebinde ya da ne bileyim başka mürekkeplerde. O da nedir? İlk koyduğumuz yer çok kalın. Ben onu hemen rapido ile göstereyim. O daha akıllıcı olacak. Bunu algılatmak zor. Şimdi şunun ağzını bir kapatayım. Şuradan rapidodan aldım. Şimdi koyduğumuzda bakın ilk koyduğumuzdaki şu yükseltiyi görüyor musunuz? Bakın ilk çizgi kalın. Bir daha göstereyim şöyle. Bak şimdi bakın kalından başlayıp inceye doğru gidiyor. Tamam mı? Bu çok ince mürekkeplerde bunu her zaman yaşarız. Bak herkes yaşar bunu. Bunu bizim yaşamamamız için iki tane yöntem var. Birinci yöntem şu. Rapido Tirling'i buraya koyup beklemek değil. Şöyle bir çekmektir. Tamam mı? Bakın bir daha gösteriyorum şuradan. Bak yanaştırdım ama kağıda daha temas etmiyor. Koymamla çekmem bir olursa bu işlevi yapmıyor. Ve gördüğünüz gibi çizgi daha da incelmiş oluyor. Bir ikincisi şimdi örneklerim mesela bir çizgi burada diyelim. Bir çizgi bizim başlama noktamız bitireceğimiz yer Tirling'i diye düşünelim. O zaman ne yapıyoruz? Tirling'i ortadan koyup da çalışacaksak şöyle ortaya koyuyoruz. Ortadan bir çekiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da bunu tam tersine bir de geriye çekiyoruz. Bunda ne oluyor? Bizim kalınlık noktamız ortalarda bir yerde kalıyor. Köşelerde kalmıyor. O zaman dikkat çok fazla yoğunlaşmıyor. Çizgiye yoğunlaşmıyor. Yani inceden kalına gibi bir hafif geçiş oluyor. Kalından inceye doğru bir geçiş gibi oluyor. Böyle bir sıkıntılar var. O yüzden yani Tirling hem çok kullanışlı hem de kullanmayı eğer ki bilmiyorsak, kullanma tekniklerini bilmiyorsak çok da riskli. Sebep ne? Bir tane hattattan almışsınız bir tane yazı, hattatın yazısını Murakka'ya gelmişsiniz. Bunun kenarına da siz kendi ebrunuzu yapıştıracaksınız. Şimdi hat kıymetli, ebru kıymetli. Yapmışsınız, işinizi Murakka'ya gelmişsiniz, bitirmişsiniz, kalemleri çekeceksiniz, bir koymuşsunuz, her tarafa dağıtmışsınız. Ne oldu? Şimdi hat da zayi oldu, ebru da zayi oldu, emek de zayi oldu, işçilik de zayi oldu. Yani bunun toparlamanın yolları var mı? Var ama bu sefer siz atıyorum 2 milim yapacak olduğunuz kalemi, çekecek olduğunuz kalem 4 milimi çıkartacaksınız. Ya da tam bitiriyorsunuz, bitirdiğiniz anda önceki çektiğiniz çizgilere bulaşmış. Bir de şimdi Tirling'in çalışma sistemini anlatayım. Tirling çekerken neden çizgiler sağa sola akmaz aslında, akmamalı. Çok yakın, ne kadar yaklaştırabilirsek, ben şöyle açayım bunun ağzını. Açtığımda bakın arkadaşlar. Bunun ağzı daha koyu bir şeyde yapsam. Şu anda görünüyor. Şimdi bunun ağzını biz şu en burun kısmını görüyor musunuz? Buradaki parlak yeri gitmiş. Sebebi ne? Böyle çok ince, daha önceden kullanılmış sıfır zımparaları, yani 400 kum zımparayı kullanmışız. Bir yerlerde de o zımparada artık bitecek dediğimiz, artık çöpe atılacak zımparayı alıyoruz. Biz bunun ağzını şöyle kapatıyoruz. Kapalıyken şöyle yuvarlaya bunun burnunu hiç durmadan biliyoruz.
Yuvarlaya yuvarlaya yapmazsak bu tarafın inceliğiyle bu tarafın inceliği bir olmaz. Bir olmazsa da bu sefer yükseklik, yani bir kısa bir uzun olur. O da olmaz. Şimdi çalışma prensibi aslında şu arkadaşlar. Ben geniş açacağım da göstereceğim algılanabilmesi için. Burada yapmayayım. Şöyle yapayım. Aslında bizim yaptığımız şudur arkadaşlar. Bulanık görünüyor. Tamam. Şimdi biz burada bakın farkındaysanız kesikler açtık aslında. Bakın 2 tane kesik yapıyoruz. Kağıt üzerinde 2 tane kesik oluşturuyoruz. Bu kesiklerin dış çeperi bakın takılıyor, görüyor musunuz? Bakın gitmiyor oradan. Dış çeperi bir set görevi görüyor. Bizim koyduğumuz mürekkep bu 2 setin arasında kalmış oluyor. O yüzden tirlingi çok hafif tutmak değil, tirlingi aslında birazcık bastırarak yapmak, yaptığınız işin ikinciye etrafına bir şey çekecek olduğunuzda mürekkebinizin sağa sola bulaşmasını da engelleyecektir. Tamam mı? Hani çalışma prensibi tirlingin budur. Bu çinicilerde farklıdır. Ne bileyim işte başka işlerde, farklı işlerde de kullanılır belki ama hani çiniciler tabaktı, porselendi vesaire de kullanıyor. Yani onların ikisinde daha kötü ağızlar belki olabilir. Ama bizim yaptığımız işlerde tirlingimizin ağzı her zaman keskin olmalı. Ne kadar keskin olursa o kadar taşma riskimizi biz yok etmiş oluruz. Şimdi normal şartlarda benim tirlingimin bilenme zamanı geldi. Neden? Ben burada size gösterirken şu çizgiyi çektiğimde bunun birazcık fazla bastırdığımda benim bu kağıdın buradan jiletle kesilmiş gibi kesilmiş olması lazım. Bunu gösterebilmem lazım. Bu neyi gösteriyor? Kağıt kullanıla tirlingimin ağzını köreltmiş. Bunların tirlingin kalitesi de önemli. Bunların demirden olanı var. Çok basit malzemelerden yapılanları var. Onları bileseniz de zaten bir kullanımlık olur. Onun için kaliteli, düzgün, mümkünse çelik olması gerekiyor. Yani şu esneklik çelikten kaynaklanıyor. Çelik olması mühim. Çelik olursa bilerseniz hemen körelmiyor. Tirlingle ilgili de anlatacaklarım bu kadar diyeyim. Bir daha böyle bir ihtiyaç olan bir şeyler olursa, aklınıza takılan sorular olursa arkadaşlar bakın bu videoların altına yazın. Fark ediyorsanız videoların altındaki yorumlarda eğer ki bizim paylaşmayı unuttuğumuz bir bilgi kalmışsa biz bunları böyle yeri geldikçe anlatmaya çalışıyoruz. Neden? Yani bu bizim ilmimizin zekatı gibi düşünsün insanlar. Hani bu videoları. Biz bir şeyleri esirgemiyoruz, saklamıyoruz. Bilgileri de hani o öğrenirse şu olur, bu öğrenirse bu olur. Aman o öğrenmesin, bu öğren. Herkes öğrensin. Yani insanların sevdiği insanlar da öğrensin. Kimsenin beğenmediği insanlar bile öğrenmiş olsa o kimsenin beğenmediği insandan nasıl bir hayır çıkacağını kimse bilemez. Hani bizim baktığımız mantık birazcık farklı. Hani zannımca anlamışsınızdır. Çok da detaya girmedim. Uzatmanın bir alemi yok. Ama tirlingle ilgili bugün anlatacak olduğum video bu. Tirlingi mümkün olduğu kadar yeni aldığınızda böyle boş kağıtlar üzerinde uzun denemeler yapın. Kendinize minik çizgiler belirleyin. Şöyle anlatayım mesela. Şöyle normal kurşun kalemle atıyorum şöyle 2 tane çizgi çekin. Bu 2 çizginin dışına mesela çalışmaya uğraşın. Ya da birazcık daha geniş olursa daha mesela şey olur, rahat anlatırız. Mesela şöyle bir boşluk yapın. Siz bu çizginin tam dışından sıfırına çekmeye falan çalışın. Çünkü hani cetvellerin şu kenarındaki gap'ten bahsettim ya. Bunu koyduğunuz zaman bunu ne kadar yaklaştıracağınız, ne kadar uzaklaştıracağınız. Şimdi bunu tam çizginin üzerine koyarsak, şurada daha net gözükecek. Tam çizginin üzerine koyarsak eğer bunu, bu tirling çizginin göreceğiniz gibi dışından çeker. Tamam mı? Yani arada bir boşluk kalır. Beyaz bir çizgi kalır. Onun için biz bu tam çizginin üzerinden çekeceksek şöyle birazcık bir pay bırakmamız lazım. Yani çizginin beriki dışına bizim koymamız lazım. Buna da bakarken bu taraftan bakarsanız daha çok yanaştırma ihtiyacı hissedersiniz. Bu taraftan bakarsanız. Bu taraftan bakarsanız geri çekme ihtiyacı hissedersiniz. Cetvele de bakarken cetvelin siz tam karşısında olacaksınız. Tam böyle karşı karşıya yapacaksınız ki o zaman yanılmayacaksınız. Yani ben şimdi kameraya göre tutayım. Yani sizin yok siz döndürmeyin. Yani siz buradan bakacaksınız ki cetvele şöyle buradan bakacaksınız ki siz bu ne kadar yaklaştırmanız gerektiğini buradan bilebilirsiniz. Ama buradan baktığınızdaki açıya bakın şimdi. Yanaştır onu birazcık. Yanaştır. Çizgiyi tam görsün. Yani bakın buradaki açıya bakın. Bir de şimdi tam olduğu yerde çevireceğim.
Şimdi bir de buradan bakın. Çizgi tamamen yok oldu. Anlatabildim mi? Ama bir de buradan bakın. Şimdi böyle bize bir trilling payı lazım yani. Şöyle ufak bir trilling payı vereceksiniz ki trillingin ağzında ben şuradan bir tersten tutayım da siz bakın. Bakın böyle olduğunda trillingin ağzı nereye geldi? Daha yaklaştırabilir misin Onur? Bakın. Trillingin ağzı böyle gittiği için biz bunu koyacak olduğumuzda bakın şöyle bir pay veriyoruz da böyle koyuyoruz. O zaman bu çizgide gider. Diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler.